Merhaba. Bu hafta Kant'ı ve Kant'ın metafizik eleştirisini konuştuk. Kant, herkesin malumu olduğu üzere felsefe tarihindeki en önemli 3-5 simadan bir tanesi. Fakat bizim dersimiz kapsamında daha da ehemmiyeti olan bir filozof. Kant, metafizik tartışmalarını kendisinden sonra bambaşka bir noktaya doğru sevk etmiştir. En temelde yaptığı şey ise her ne kadar Kant sonrası metafizik belli vehçelerle, belli şekillerle devam etse de eskisinde olduğu gibi meşruiyeti kalmamış ve metafiziğin meşruiyetine dair problem ana akımda tartışılır olmuştur. Zaman içinde de bu meşruiyet problemi metafiziğin kendisinin itibar kaybetmesine ve fikriyatın, düşüncenin, akademinin belli oranda dışlanmasına yol açmıştır. Metafizik benim kendi kanaatime ve fikirlerime göre insanın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği, her zaman devam etmesi gereken bir düşünce akımı olmakla ki Kant da metafiziğin problemlerinin böyle olduğunu söylüyor. İnsanın aklından kaynaklandığı için, aklın içkin hallerinden kaynaklandığı için aslında insanın her zaman metafizik soruları soracağını söylüyor. Fakat bunlara bilgi açısından meşru bir cevap veremeyeceğini, aslında metafiziğin problemlerinin insanın eyleme alanına dair problemler olduğunu, pratik aklın kendisinde anlamlı bir şekilde düşünüp konuşulacağını iddia etmiştir. Kant'ın eleştirileri, Kant sonrası felsefede kimisi tarafından benimsenmiş, kimisi tarafından reddedilmiş olmakla birlikte herkes tarafından konuşulmuş, tartışılmış, geliştirilmiş. Fakat belli bir düşünce de bilhassa özellikle Kant'ın kendisinde kalan metafizik unsurları yani transandantal metafizik unsurları da eleyerek yeni bir felsefe anlayışına dönüştürülmek istenmiştir. Bizim dersimiz kapsamında Hoyne'la birlikte başlayan metafizik tartışmaları aslında belki de onlara metafizikten ziyade daha çok ontoloji demek daha doğru olacak. Kant öncesi bir metafizik anlayıştan ziyade fikrin kendisinin yani mevcut oluşturmuş olduğumuz bilgi, bilim bununla uyumlu bir aslında genel diskur, söylem inşa etme çabasıyla alakalıdır. O yüzden Kant öncesi metafiziğin kendisi aslında bugün hala oldukça akademiden uzak bir yerdir. Ki metafizik kelimesi bugün genel kültürde de eski itibarına ya da eski akademik delaletine nazaran daha çok spiritüel akımlar için kullanılmakta. Astral seyahat gibi, astroloji gibi sahte bilim diyeceğimiz konular için metafizik tabiri yaygınlaşmıştır. Biz de derste Kant'ın metafiziği hangi cihetten eleştirdiğini ve bu metafizik eleştirilerinin Kant sonrası düşüncede nasıl tesir ettiğini konuşup ele almaya çalışacağız. Kant'ın kendisi uzun yıllar metafizik okutmuş, metafizik öğretmenliği yapmış birisi. Kant'ın temelde elinde kalan problemlerden birincisi metafiziğin çoğulluğu sorunudur. Metafizik kendi iddiaları itibariyle tümel ve ilksel olduğu için aslında bir tane olması gereken bir bilimken bir bilim olarak metafizik hem Batı dünyasında hem İslam dünyasında aslında birbiriyle uyuşamayacak metafizik dizgeler ortaya çıkmıştır. Kant için birinci problem budur. Nasıl oluyor da tümel ve ilksel olacak bu bilim ve diğer bilimlere göre kesinliğin aslında zemini olması gereken bu bilim kesinlikten uzak bir şekilde sonuçlanamayacak tartışmalarla birden çok fikir olabiliyor. Yani daha somut olarak söylersek nasıl hem bir metafizikçi olarak Spinoza hem de Leibniz aynı anda mümkün olabiliyor. İkincisi Kant'ın kendisinin gene elinde bulduğu bir problem olarak Hume'un ve içinde yetişmiş olduğu empirist geleneğin orta attığı şüphecilik sorunları. Kant aynı zamanda kendi döneminin bilimsel bilgisinin temellendirilmesiyle oldukça ilgili biri ve nasıl olacak da biz matematik ve fizik temel anlamda bunların meşru bir bilgi kaynağı olduğunu, bunların zemininin ne olduğunu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyor. Bunun için Kant kendi tabiriyle Kopernik devrimi yapıyor. Yani normalde Kopernik devrimi dediğimiz şey astronomi yaparken dünyanın sabit, güneşin hareket ettiğini düşünürken aslında dünya güneşin etrafında hareket ediyor şeklinde bakış açımızı değiştirdiğimizde yaptığımız hesaplamaların değişmesidir. Kant da gerçekliğe dair aslında dışarıda nesneler olduğu haliyle kendinde haliyle var ve biz zihnimizde bunları temsil ediyoruz anlayışı yerine hayır, gerçeklik insanın aslında kognisyonuyla inşa ettiği bir şeydir. O yüzden insanın bildiği gerçeklik aslında kendinde şey değil, fenomendir. Fenomen en temelde şöyle söyleyebiliriz. İnsan tarafından koşullanmış, insan dolayımıyla dolayımlanmış olan nesneye biz fenomen diyoruz. Kant birinci kritiğin estetik ve analitik kısmında uzun uzadıya nasıl olacak da biz nesneyi inşa ediyoruzu anlatıyor. Daha sonra saf aklın diyalektiği kısmında ise diyalektiğe olumsuz bir anlam vererek ki ona yanılsama mantığı diyor. Metafizik tartışmaların kendisinin aklın hangi taraflarından ve niçin ortaya çıktığını gösteriyor. Bir yandan metafizikteki temel tartışmalar, örneğin alemin ezelliği, ruhun ölümsüzlüğü gibi tartışmaların her iki tarafında
Yani işte ruh ölümsüzdür veya ruh ölümdür. Alem ezelidir veya değildir. Her iki tarafında ispatının verilebileceğini gösteriyor. Soldaki sayfada alemin ezeli olduğunu, sağdaki sayfada ise alemin ezeli olmadığına dair bir metafizik ispat veriyor. Bunların kendisinin her ikisinde verilebiliyor olmasının aklın aslında belli bir faaliyetinin sınır aşımından kaynaklandığını iddia ediyor. Kant'ın kendisi her ne kadar yetiler arasında bir hiyerarşi kurmasa da yetiler arasında bir sıralama kurduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki her üstteki yeti aslında alttaki yetiden gelen unsurların işlenmesiyle ilgileniyor. Kant'ın temel kognisyonunda, biliş anlayışında müdrike ile akıl arasında çok temel bir ayrım var ve metafizik müdrikeden değil akıldan kaynaklanıyor. Akıl müdrikenin bize sunmuş olduğu unsurlar üzerine bilgi açısından işlemek yerine kendi sahip olduğu düzenleyici fikirleri sanki bir kurucuymuşçasına ele almaya başladığında aslında metafizik teoriler ortaya çıktığını iddia ediyor. Bunların kendisinin bir denek taşı olmadığı için, yani görüye bağlı olmadıkları için her türlü fikrin birbirinin karşıtıyla birlikte savunulabileceğini gösteriyor. Ve Kant'a göre aklın sanki bir kurucuymuşçasına teorik olarak kullanılması bizi metafizik yanılsamaya götürüyor. Bu diyalektik kısmında ele aldığı metafizik problemleri, metafiziğe dair unsurları ise bilgi kısmından elemekle birlikte, yani diyelim ki Tanrı var mıdır ya da Tanrı yok mudur gibi bir sorun, bir bilgi sorunu olmadığını, çünkü bir görüsünün olmadığını, fakat bunun kendisinin saçma bir soru olmadığını, bunun aslında bilgiye dair değil, düşünceye dair bir problem olduğunu iddia ediyor ve pratik aklın kendisinde Tanrı'nın varlığının makuliyetine dair bir fikir geliştiriyor. Fakat artık burada bahsettiğimiz gibi aklın teorik kullanımına dair olmadığı için bu bir bilgi değil, bir düşünce ve temelde de bu düşüncenin kendisinin anlamı aslında insanın eylemesiyle alakalı olduğunu söylüyor. Kant'ın kendisinin sonraki mirasa dair, yani Kant sonrası felsefede iki tane temel tartışma ortaya çıkmış oluyor. Birincisi bu kendindelik problemi. Kant bir hipotez olarak, bir sınır kavram olarak kendinde şey kavramını kullanıyor. Fenomenin karşıtı. Yani insan tarafından koşullanmış olan şeye fenomen diyoruz. İnsan tarafından koşullanmamış, dolayımlanmamış olan şeye ise kendinde şey diyoruz. Alman idealizmi hem bu kendinde şey problemi hem de Kant'ın birinci kritiğin yöntem öğretisindeki sistemlilik, ki Kant bunu kendisinden sonrakilere bir ödev olarak bıraktığını söylüyor. Yani felsefenin sistematik olması gerektiğini, fakat kendisinin bu sistematiği kurmadığını söylüyor. Meşhur filozof Schelling bununla ilgili şöyle bir ifadesi var. Kant bize sonuçları verdi, öncülleri inşa etmek bize düştü şeklinde. Hem bu sistem ödevini hem de bu kendinde şey problemini tartışarak Alman idealizmi ve daha sonraki aslında o Alman idealizmine dayalı olarak bahsedeceğimiz bir yandan Marksist gelenek, diğer yandan ise kıta felsefesi geleneği gelişip devam ediyor. Öte yandan Kant bilimlerin temellendirilmesiyle ilgili anlayışında yargıları ve önermeleri tasnif ettiğinde işte analitik yargılar ve sentetik yargılar bilgimizde a priori ve a posteriori olarak tasnif ediyor. Bu tasnifin içinde kulağa oldukça garip gelen sentetik a priori önermelerin her türlü bilim için zemin olacağını iddia ediyor. Ve en temelde de fizik ve matematiğin kendisinin ya da fizik ve matematiğe dayalı bilimlerin bilgi olmasının sebebinin bunların aslında temellerinin sentetik a priori olduğunu iddia ediyor. Bu sentetik a priorilik tartışması ise bizi analitik felsefe tartışmalarına götürecek. En başta hemen Kant'ın ölümünden yaklaşık 70-80 sene sonra yazıp üretmeye başlayan Frege ile biz bu sentetik a priori tartışmalarının nereye evrildiğini göreceğiz. Bu da bizim bir sonraki haftamızın ders konusu.